Örgüye yeni başladın ve keyifli aksesuarlar örmek istiyorsun. İleri seviye bir örgücüsün, keyifli bir bardak altlığın olsun istiyorsun. Bu tarif tam da sana göre. Bu videoda keyifli, ağırlık koyduğumuzda hareket eden sevimli bir kurbağa çalışacağız. Yeni başlayanların da örebileceği şekilde tane tane anlatıyor olacağım. Kolaylıkla takip edip sizler de örebilirsiniz. Çok az iple örebileceğiniz bir ürün. Bu şekilde naylon içerikli bir ip kullanacağım. İstediğiniz iple de örebilirsiniz. Gövde kısmını örerken ipi 2 kat kullanıyor olacağım. Diğer parçalarda tek kat iple öreceğiz. Orta kalınlıkta iplerim için 2,5 milimlik bir tığım var. El ayarınıza göre malzemenizi belirleyebilirsiniz. 5 milim gözler kullanacağız. İsterseniz hazır göz değil, işleme de yapabilirsiniz. Yapıştırmalar için sıcak silikon tercih ediyorum. Yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Malzemeler hazırsa hadi hemen örmeye başlayalım. Öncelikle ipimi alıyorum. Bir sihirli halka yapıyorum. Böyle çevirerek de yapabilirsiniz. Halkanın içerisinde dolduracağız. Bakın halkanın içinden tığımı geçiriyorum. Tığımın üzerinden ip alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bir tane kilitliyorum. Şimdi zincir çekiyorum. Tığımın üstüne alıyorum. 1. Tekrar tığımın üstüne alıyorum. 2. Bakın halkayı bırakmıyorum. Halkanın içinden çalışmaya devam edeceğiz. Tığımdaki ipi tutuyorum. Başına alıyorum. Halkanın içerisinden geçirip ip alıyorum. Ve 3 tane ilmek oldu. Şimdi ikisini bir öreceğim. Bakın bir tanesini tutuyorum. İkisini bir örüyorum. Şöyle halkamı tutayım tekrar sıkıca. İkisini bir örüyorum. Bir tane ikili trabzan yaptık. Bu zinciri saymayacağız. Şimdi bundan toplamda 11 tane yapacağız. Birkaç tane daha beraber yapalım. Tığımdaki ilmeğimi tutuyorum. Tığımın başına ip alıyorum. İkisini bir tutuyorum. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum, ip alıyorum. Şimdi bir tanesini tutuyorum. İkisinin içinden ip alarak geçiriyorum. 2 tane kaldı. İkisinin içinden geçiriyorum. Bir tane daha yapalım bakın. Şimdi 11'i tamamlayalım. Şimdi ipimin uçlarını çekiyorum, sıkıştırıyorum güzelce ve buradaki halkayı, deliği küçültüyorum. Şimdi birleştireceğiz. İki ucunu nasıl birleştireceğiz? Bakın size çok güzel bir yöntem göstereceğim. Tüm örgülerinizde kullanabileceksiniz. Tığdaki ilmeği çıkarıyoruz. Burada yaptığımız ilk ilmek bu zincirle ikili trabzanın tepesinde, ikisinin ortasında. Şimdi örgüyü bana doğru tutuyorum. Arkadan tığımı geçiriyorum. Buradan buradaki çıkarttığım ilmekleri alacağım. Ve arkaya çekeceğim. Bakın bu şekilde kapattık yuvarlağımızı. İlmeği biraz küçültüyorum şuradaki ipi çekerek. Şimdi tutuyorum sıkıca. Aynı yerden bu kez önden arkaya geçiriyorum ki ipi alabileyim. Şimdi tığda 2 tane ilmek var. Bunun ikisini bir öreceğiz. Alıyorum ipi, ikisinin içinden geçiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi yükseltmiş olduk. Bunu yine saymıyoruz. Tığımın başını alıyorum. Aynı yerden ipimi alıyorum. 3 tane oldu yine. Birini tutuyorum. İkisini bir örüyorum. İkisini bir örüyorum. Şimdi bir tane yaptık. Bu sırada bütün boşlukları 2 tane batacağız. Bunu bir kabul ettiğim için aynı işlemi aynı delikte tekrar ediyorum. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hepsine 2 tane yapacağız. Şimdi döndüm geldim tamamladım. 22 tane ikili trabzan yaptık. Şuradaki boşluğa batmıyoruz. Bu bizim arkaya geçiş için kullandığımız 22'ye ulaştıktan sonra tığımdakini çıkarıyorum. Yine ilk baştaki trabzanın tepesinden arkadan öne geliyorum. İlmeğimi alıyorum tığıma. Arkaya çekiyorum. Şöyle bir sıkıştırıyorum. Örgüyü elimle şekillendiriyorum. Bakın sıkıştırıp birleştiriyoruz. Sonra tutuyorum.
Aynı ilmekten arkadaki ipimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve yükseltiyorum. Bunu saymıyoruz. Aynı yere şimdi ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ördüm. Yanındakine geçiyorum. Buraya 2 tane yapıyoruz. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir sonrakinde bir tane örüyorum. Bir sonrakine 2 tane örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bir tane öreceğiz. Yanındakine 2 tane. Yani bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. Bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. Tamamlayalım. Devam edelim. Tamamladım. 33 tane ikili trabzanımız var. Şimdi yine bir üst sıraya çıkalım. Şimdi yine aynı yeri örüyorum. Bunu bir kabul ediyorum. Yanına bir tane örüyorum. Bu 2. Bir sonrakini şimdi aynı yeri 2 tane öreceğiz. Bir, 2 ördüm, bir arttırdım. Şimdi aynısını yapıyorum. Bir tane örüyorum. Yanındakine de bir tane örüyorum. Bir sonrakinde 2 tane örüyorum. Yine ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar 2 örüp bir arttırıyoruz. Tamamladığımızda elimizde 44 adet ikili trabzanımız olacak. Şimdi son sıramızı da yapalım. Bir örüyorum. İkinciyi tek örüyorum. Üçüncüyü tek örüyorum. Bir sonrakinde 2 tane örüyorum. Yani 1, 2, 3 tane ördüm. Bir tane arttırdım. 1, 2, 3 tane ördüm. Şimdi arttırıyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Kenarda yapacağımız ters sık iğne tekniğini göstereceğim. Döndüm geldim tamamladım. Bakın bombeli bir şekil aldı. Şimdi buradaki ipimizi de iğne ile saklayalım, gevşemesin. Şöyle aralardan yürüteceğim ve saklayacağım. Bu sırada bakın ilk trabzan tepesinden alıyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. Şimdi aynı yere batacağım. Tığımdaki ilmeği tutuyorum. Aynı yerden ilmeğimi alıyorum ve ikisini bir örüyorum. Şimdi normal örgü yönümüzde değil de tam tersine ilerleyeceğiz. Geriye alıyorum, o yüzden gerideki ilmekten bir ilmek alıyorum. Bakın şöyle tuttum. İkisini bir örüyorum. Şöyle uzunca olacak. O zaten daha sonra yatacak. Tığımdakini tutuyorum. Bir geriden ip alıyorum. İkisini bir örüyorum. Tığımda ilmeğim var. İpimi alıyorum. 2 ilmeğim oluyor. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi geriye dönerek bütün ilmeklere ters sık iğne yapalım. Şimdi sonuncuyu da çalışalım. Şöyle bir tane zincir çekip kilitliyorum. İpimi kesiyorum ve çekiyorum. Şimdi bunu saklayacağız. Bakın örgümün arkasından biz zaten bir sonrakine çalışmıştık. Şöyle bir sonraki ilmekten geliyorum. Arasından arkaya geçiriyorum.
Arkada şöyle bir sabitleyeceğim. Ve aralardan yürütüyorum. Zorlanırsanız şöyle bir aparat yardımıyla daha basit çekebilirsiniz. Bakın böyle kapatmış olduk. Biraz daha yürütüyorum ve deneyelim. Elimle şeklini düzeltiyorum. Gözlerle devam edelim. Sihirli halka yapıyorum. İçerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekiyorum, sıkıştırıp kapatıyorum. İlk sık iğnenin içerisinden örerek devam edeceğiz. Bu ipimi de içeride yürüteceğim. O yüzden tığımın üzerine alıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe 2 tane sık iğne. Bir tane örüyorum. Bir sonrakine 2 tane örerek bir arttırma yapıyorum. Bir örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 6 tane yapmıştık. Şimdi bu sırada bir örüp bir arttırarak sayımızı 9'a çıkardık. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi hemen gözü takalım. 5 milim gözüm var. Hemen sihirli halkanın ortasından takıyorum. Mühürleme yöntemiyle kilitleyeceğim. Bu ipimi de şöyle araya koyacağım. Mühürleme yöntemini nasıl yapıyoruz? Çakmakla yakıyorum. Eriyen gözü yapıştırıyorum. Örgünüzü yakmamaya dikkat edin. Şöyle düzeltiyorum. Ve şimdi bu sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle alıyorum ucunu. İpi de içeride bırakacağım. Çok az bir elyaf dolduracağız. Çok minik bir parça bakın. Tığınızın arkasıyla doldurabilirsiniz. Güzelce yerleştirelim. Şimdi parmağımın ucuyla tutuyorum elyafları çıkmasın diye. Bu sırada azaltacağız. İlk sık iğneye bir tane örüyorum. Şimdi bir sonrakinden öndeki ilmeği alıyorum. Bir yanındakini de öndeki ilmeğini alıyorum. İkisini bir, bakın içinden, ikisinin içinden geçirdim. Ve ikisini bir ördüm, azalttım. Şimdi 3 kez bu işlemi tekrar edeceğiz. Amigurumi için temel eğitim derslerim var. Onları da izleyerek faydalanabilirsiniz. Linkini açıklamalara ekleyeceğim. Şimdi ipimi kesiyorum. İpi çekiyorum ve ilmeklerin dış yüzünden alıyorum. Hepsinden geçiriyorum. Toparlayıp kapatıyorum şimdi. Ve ipimin ucunu saklıyorum. Bakın bu şekilde bir göz elde ettik. Şimdi dışı için bir de yeşil parça öreceğiz. Hemen onu yapalım. Yeşil renkli ipimle çalışıyorum. Bu kez sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne yapıyorum. Kapatıyorum. İlk ilmekten örmeye başlıyorum. Her birine 2 tane sık iğne öreceğiz. 6 olan sayıyı 12'ye çıkaracağız.
alttaki olan sık iğnemizi değiştirmeden 2 sıra boyunca öreceğiz. Kıvrıldıkça çevirin. Son sık iğnemi de çalışıyorum. İpimi kısa kesiyorum. Yapıştırma yapacağız çünkü. Çekiyorum. Bakın şimdi size pürüzsüz bir kapama yöntemi daha göstereceğim. Bir sonraki ilmekten değil, bir yanındaki ilmekten. Bakın. Bir sonrakinden değil, bir yanından. Arkadan öne doğru tığımı getirdim. İpimi aldım, arkaya çektim. Sonra şu geldiğim ilmekten dışarı bakan tarafından geliyorum şöyle. İp alıp arkaya çekiyorum. Bakın kapamanız pürüzsüz, dümdüz ilerlemiş oldu. Bu ipi de içeride saklıyoruz. Şimdi bunu yuvanın içerisinde kullanacağız. Şöyle yerleştireceğiz. Böyle yukarıya doğru baktırabiliriz. Şimdi bundan bir tane daha yapalım. Kafayla devam edelim. Şimdi kafa için böyle bir parça ördüm. Nasıl ördüğümü anlatacağım size. Sihirli halka yaptık. Sihirli halkanın içerisinde 6 adet sık iğnemiz var. Bir üst sırada her birini 2 batıyoruz. 12 yapıyoruz. Bir üst sırada bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm, bir arttırdım. 6 defa 18 sık iğneye ulaştık. Üst sırada 2 ördüm, bir arttırdım, 2 ördüm, bir arttırdım. 6 defa 24'e ulaştım. 3 ördüm, bir arttırdım, 30 ve 4 ördüm, bir arttırdım, 6 kez 36 sık iğneye ulaştım. Bu şekilde bir parça öreceğiz. Klasik, sistematik olduğu için videoda örmek istemedim. Durdurup örebilirsiniz. Şimdi kenarına nasıl bir teknik uyguluyorum onu göstereceğim size. Tamamladıktan sonra ilk ilmeğimden ipimi alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Alıyorum ipimi, tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. Her bir ilmeğe bir tane ilmek kaydırma yapalım. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Ve sonuncusunu da yapıyorum. İpimi kesiyorum. Uzun kesiyorum. Dikiş yapacağız. Şöyle ipimi de arkaya çekiyorum. Bacak yapımıyla devam edelim. Zincir çekerek başlıyorum bacaklar için. Bakın ipimi şöyle aldım, çevirdim, tutuyorum. Halka yaptık, içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle sıkıştıralım. 11 tane zincir çekiyorum. Şimdi geri dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak örüyorum. Tığımla bir ip alıyorum. Tığımdakinin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. Birinciyi yaptık. İkinciyi yaptım. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi tutuyorum örgümü, zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri geliyorum, bu zincirin üzerinden çalışacağım şimdi. İlmek kaydırması yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar bakın, parmakları yaptık. Bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum, ikinciden başlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ilk geldiğimiz zincirin üzerine geçeceğiz. Parmakları tamamladık. Geliyorum, hemen ilkine alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Başa kadar ilerliyorum. Başlangıç noktamıza geldiğimizde elimizde oluşan parça bu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Dikiş yapacağız. Biraz uzun keselim. Ve 4 tane yapalım bu parçadan. Şimdi dili çalışalım. Kırmızı renkli ipimle zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tığımın başına doluyorum. Geri dönüyorum. İkinci zincire ilmek alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir çekiyorum. Tekli trabzan yapmış olduk. Tığımın başına alıyorum. Bir sonraki zincirden ilmek alıyorum. Üçünü bir çekiyorum.
Bütün zincirlerimize bir tane tekli trabzan çalışıyoruz. Şimdi başa kadar yapalım. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Bu şekilde kıvrılacak. Parçaları nasıl birleştireceğiz? Hadi gelin bakalım. Şimdi geldik işin en eğlenceli kısmına, parçaları birleştirmeye. Sizin için en keyifli kısmı hangisi? Örmek mi, dikmek mi, yapıştırmak mı? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi yazın. Şimdi öncelikle ipimizi uzun bırakmıştık. Onu ben şöyle sihirli halkanın içine doğru yürüttüm ki dikebileyim diye. Nereden dikişini yapacağız? Birleştirme yerlerini arkada bırakmayı tercih ediyorum. Hemen karşılığında aşağıdan yukarıya doğru ipimi getiriyorum. Sihirli halkadan ortadan çıkarıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir yandan gelelim. Sıkıştırıyorum. Tekrar gövde kısmından aşağıya çeviriyorum. Sihirli halkanın bir üstünden, sihirli halkanın tam içinden, gövde kısmından, yukarıdan aşağıya ve kafadan. Bu şekilde sıkıştırarak sabitliyorum. Şöyle bir düğümleyeceğim şimdi. Bakın iğneyle şöyle halka yapıyorum. Halkanın içinden dönüp geçiriyorum. Sallanan bir kafamız olsun istiyorum. Ve kenarın içinden ipimi yürütüyorum. Bakın bu şekilde bir duruş elde ediyoruz. Şimdi gözleri yapıştıralım. Yeşil renkli yuvanın içerisine silikonumu sıkıyorum. Göz alıyorum. Kaydırarak yapıştırıyorum. Diğerine de aynı işlemi yapacağım. Evet, şöyle şaşkın bir ifade vereceğiz. Şimdi bunu istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz. Şöyle de güzel oldu. Şöyle de olur. Sanırım şu şekilde yapıştırmayı tercih edeceğim. Bir miktar silikon yardımıyla yapıştıracağım. Diğerine tekrar bakıyorum. Onu da böyle yapıştıracağım. Kes buraya sıkalım. Şöyle. Dil için uzun ip bırakmıştık ama bunu da yapıştırabiliriz. İsterseniz hepsini dikebilirsiniz. Ben şimdi yapıştıracağım. Şöyle şuradan nereye kadar denk geliyor kontrol ediyorum. Örgünün üst tarafını yukarıda bırakıyorum. Ve şöyle yapıştırıyorum. Bacakların dikişini görelim. Örgümün düz yüzü yukarıya bakacak. Şuradan yanından yine kenar yaptığımız ters sık iğne yaptığımız yerden geçirdim. Bacağı şöyle tam kenara hizalı dikeceğim. Bakın elimde tutuyorum. Sabit kalmasını istiyorum. Diğer kenardan da dikeceğim. Bu şekilde duracak. Şimdi uçlarını birleştireceğim ve sabitleyeceğim. Ve ilk bacağımız hazır bile. Diğerlerini de dikelim. Dikiş sonrası şimdi nasıl çalıştığına da bir bakalım. Onun öncesinde bu şekilde keyifli ürünler için kanalımdaki stres oyuncakları listesini inceleyebilirsiniz. Onların linki de ben bırakacağım. Mıknatıslı çıt çıtlı ürünlerde çalışabilirsiniz. Bardak altı kurbağadan sonra. Ürünü beğendiyseniz abone olmayı, ayrıcalıklardan yararlanmak için de kanala katıl üyesi olabileceğinizi unutmayın. Şimdi bir bakalım nasıl çalışıyor. Nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.